you think you're better off alone? Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir film analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayım. Bugün sizlere güzel bir filmden bahsedeceğim. Hafta sonunu güzel bir şekilde geçirmek, değerlendirmek istiyorsanız, sinemaya gitmek istiyorsanız, film arıyorsanız bu film sizler için ideal bir film olacak. Gidip izleyebilirsiniz. Gerek sevdiklerinizle, gerek ailenizle, gerekse tek başınıza gidip izleyebileceğiniz güzel bir filmden sizlere bahsedeceğiz. Evet, bu filmimiz bir korku filmi değil. Bu filmimiz bir gerilim, macera filmi olacak. Evet, filmimiz tehlikeli bölge filmi olacak. Sizlere farklı hisler uyandıran bir film. Filmin başında farklı hisler uyandırıyor. Filmin ortasında farklı hisler uyandırıyor. Film bittiğinde çok farklı bir hissiyatla filmden çıkmış oluyorsunuz. Film yine eski devirleri, eski dönemi anlatan bir film. Bir önceki anlattığımız korku filmindeki gibi eski dönemleri anlatan bir film. Film askeri tarzda bir film, askeri film. Askeri filmlerini sevenler gidip izleyebilirler. Yine ben şu öneriyi bu videoda da söyleyeceğim. Filme gitmeden önce filmin fragmanına bakın. Beğeniyorsanız filme gelen yorumlara bakın. Yorumlar güzelse ve filme gelen puana bakın. Puan yüksekse öyle gidin. Hani önerdin, gittik, izledik, beğenmedik. Boşuna senin yüzünden bu filme gittik demeyin. Benim beğendiğim bir film ama çok da böyle süper bir film diyemeyeceğim. Çünkü filmin başında hissettiğim hislerle filmin sonuna doğru hissettiğim hisler birbirinden farklı olduğu için bana biraz saçmalıkları var. Evet, güzel bir film ama içinde bazı saçmalıklar da yok değil. Şimdi film askeri tarzda bir film dedik. Askeri filmi dedik. Birkaç asker arkadaşlar gidiyor. Bir göreve çıkmışlar. Görev için yollarda yürüyorlar. Görev ne? Kendilerine verilen görev, bir tane zarf var. Bu zarfın içindeki bilgileri telgrafla iletilmesi gereken yere iletmeleri gerekiyor. Ve bu yolda giderken yaşadıkları maceraları anlatıyor. Asıl filmin ana konusu bu. Yolda giderken tanıdıkları kişiler, görev için onlara katılan kişiler ve yolda yaşadıkları maceraları anlatan kişiler. Telgraf kesinlikle ve kesinlikle ne olursa olsun iletilmeli. Bu telgraf gitmesi gereken, gönderilmesi gereken yere kesinlikle gönderilmesi gerekiyor. Bunun için gerekiyorsa uyumamaları gerekiyor. Gerekiyorsa bunun için nefes almamaları gerekiyor. Gerekiyorsa bunun için göz bile kırpmamaları gerekiyor arkadaşlar. Hem kendilerini düşmanlara karşı korumaları gerekiyor. Kendilerinden çok zarfı korumaları gerekiyor. Çünkü zarf iletilmesi gerekiyor. Yani zarftaki bilgiler telgrafla iletilmesi gerekiyor. Şimdi giderken birkaç asker var. Yani öyle bir avuç asker gidiyorlar. Çavuşlar, erler, onbaşılar, binbaşılar çıkmışlar, gidiyorlar arkadaşlar. Kendilerine gelen emirlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen bu emirle birlikte bu zarftaki bilgilerin telgrafla gönderilmesi gerektiğini söylüyorlar. Burada önemli olan olaylardan biri de komutanın oğlunun da kendi aralarında olması. Komutanın oğlu askeri güce, donanıma sahip birisi değil ama böyle elektronik konusunda çok bilgili, telgraf gönderme konusunda çok bilgili olan bir kişi olduğu için onu da yanlarına alıyorlar ve canları pahasına onu da güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Onları da korumaya çalışıyorlar. Şimdi yolda giderken ben şunu düşündüm filmin başında. Karşımıza teröristler çıkacak, onlarla savaşacaklar veya düşman askerleri çıkıp onlarla çatışıp onlarla savaşacaklar diye düşünüyordum. Gidiyorlar gittiklerinde hiç karşılarına düşman çıkmıyor. Yani şunu düşünüyorlar, düşmanlar köyleri yok etmiş, hep köylerden geçiyorlar ve şunu diyorlar. Düşmanlar köyleri yok etmiş, yakıp yıkmış, köylerde kimse kalmamış diyorlar. Ve bir tane yolda giderken kızla karşılaşıyorlar, bir bayanla karşılaşıyorlar. Ve bu bayan da o köylüyle savaşta kurtulan kişi. Çatışmalarda kurtulan kişi ve o köyde bütün köylü arkadaşlarının herkesin öldüğünü, kendisine kurtulduğunu söylüyor ve onlara bu yolda yardımcı olabileceğini, yolları bildiğini, giderken yollarda, yani gideceği yollarda kendilerine yön bulma mesafesinde, yön bulma konusunda yardımcı olacağını söylüyor, yardımcı olabileceğini söylüyor. Komutan da, yani çavuş da bunun kendileri için yararlı olabileceğini düşünüp bayanı yanlarına alıyorlar ve bayanla birlikte gidiyorlar. Daha sonra bir komutanla karşılaşıyorlar.
Karşılaştıkları komutan da arkadaşlar askeri bir komutan. Kendisi bir veteriner, bir baytar olduğunu söylüyor. Yani baytar da bir anlamda veteriner oluyor. Hani baytar olduğunu ve kendilerine yardımcı olabileceğini, tıbbi terimleri bildiğini, sağlık için sağlık sektöründeki tıbbi terimleri bilip kendilerine yardımcı olabileceğini söylüyor. O da kendilerine katılıyor ama çavuşa şunu söylüyor. Gitmeyin. Önümüz tehlikeli. Tehlikeli yollardan geçeceğiz. Bu yollarda ölebiliriz. Kayıplar verebiliriz. Gitmememiz gerekiyor söylüyor. Kendilerine gitmeyin emrini verir. Gitmeyeceksiniz diyor. Ben senin komutanınsam, ben senden rütbeliysem emir veriyorum, gitmeyeceksiniz diyor ama kendisi de şunu diyor. Senden daha büyük bir emir aldık biz. Biz bu emri Mustafa Kemal'den aldık. Biz bu zarfı götürüp telgrafı göndereceğiz diyor. Ve bunun karşısında komutan da bir şey diyemiyor. Ve hep birlikte komutan ve o bayanla birlikte yola çıkıyorlar. Yolda bazı sıvı görüyorlar. Mavi renkli sıvılar görüyorlar. Ne olduğunu anlam veremiyorlar ve bu sıvıların çok iğrenç, çok kötü koktuğunu söylüyorlar ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Daha sonra gidiyorlar bu sıvıları her gittiği yerde görüyorlar. Bu sıvılardan koku hep aynı koku geliyor. Daha sonra gidiyorlar ve bazı yerlerde dinleniyorlar. Bazı dinlene kalka gidiyorlar ve yolda yaratıklar görüyorlar. Gerek mavi gözlük gerek kırmızı gözlük bazı kurta benzer yaratıklar görüyorlar. İşte enteresanlık burada çıkıyor. Düşman askerleriyle çatışacaklar veya teröristlerle çatışacaklarını düşünürken böyle kurda benzer mavi gözlü ve kırmızı gözlü yaratıklarla çatışmaya giriyorlar. Cephaneleri de bu çok yok. Mermileri çok yok. Bombaları, meşaleleri çok fazla yok. Tabi yolda giderken bu çatışmalar yaparken bazı kayıplar veriyorlar. Ama yine de pes etmeyip yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Yani bir şekilde öyle ya da böyle yollarına devam edip gidiyorlar. İşte bu yoldaki giden maceralarını anlatan, bu kurtlarla maceralarını anlatan, yine komutanın hani korumakla görevlendirildikleri oğlu da gözünü kaybediyor. Bir şekilde o telgrafı göndermeye çalışıyorlar. Bu şekilde maceraları anlatan macera dolu bir film. Gidilir mi gidilmez mi konusuna geldiğimde bence gidilebilir. Ama çok da öyle aman süper bir film diyemem. Ama izlediğinizde keyif alacağınız bir film. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.